Merhabalar güzel insanlar. Bugün yeniden başlamak, yeniden başlamanın motivasyonu, yeniden başlamanın heyecanı, yeniden başlamanın psikolojisi ve dinamiği üzerine sizinle böyle kısa bir söyleşi yapmak istiyorum. Şöyle biraz daha birbirimize yaklaşalım. Yeniden başlamak aslında her zaman böyle biraz heyecan verici olduğu kadar böyle ürkütücü bir tarafı da vardır. Çünkü her yaptığımız şey aslında bir şekilde eskiden bir yerde başlamıştık. İşte iş hayatımıza başlamıştık. Örneğin bu YouTube videolarını çekmeye başlamıştık ya da işte okuluna başladın, bir şeyler okumaya başladın, daha sağlıklı beslenmeye başladın, ne bileyim yeni bir ilişkiye başladın, yeni bir evliliğe başladın, yeni bir çevre edindin, yeni bir şehre taşındın vesaire. Bir şekilde bir yerden başladın ve o başlangıcında kendine bir takım hedefler koydun. Dedik ya işte ben bu arkadaşlıklarla şuraya ulaşmak istiyorum. Örneğin bu YouTube kanalında şu kadar içerik üretmek, şu kadar abone kazanmak istiyorum. Ya da bu okulda şu başarıyı kazanmak istiyorum. Ya da bu iş yerine başlayarak şu kariyer hedefini gerçekleştirmek istiyorum dedin. Belki dünyayı gezmek istedin. Belki huzur istedin. Belki ne bileyim şehrin kalabalığına karışmak istedin ama bir takım hedefler koydun. Ama geldiğin noktada muhtemelen başladığın noktadan ileridesin ama hedeflerin biraz gerisindesin ve bu seni muhtemelen mutsuz ediyor ve o mutsuzluğun sana verdiği bir negatif etkiyle bir şeyler yapmaktan, yaptığın şeyleri değiştirmekten uzaklaşıyorsun. Çünkü her insan, insan beyni, bütün organizmalar alıştığı şeyi yapmayı tekrar etmeyi sever. Buna ister monotonluk değil, ister konfor alanı deyin. Çünkü o her gün yapa geldiğiniz şey sizin için çok kolaydır, beyniniz için kolaydır. İçerisinde herhangi bir tehlike yoktur. O sizi konfor alanında tutmaya çalışır. Yani bu şöyle düşünün, işte böyle güzel bir kafeye gittiğinizde ya da işte havalimanı lunchlarına vesaire gittiğinizde böyle çok rahat koltuklar, hafif bir müzik, böyle nezih bir ortam. Orada böyle oturursunuz, hiçbir şey yapasınız gelmez. Yani işte ne telefona bakayım, ne işte bir şey yazayım, ne birine cevaplayayım, ne birini arayayım. Hiçbir şey yapmak istemezseniz de böyle o anın tadını çıkarmak istediğiniz bir an olur ya. Hayatta da aslında alışa geldiğimiz şeyler tam o an gibidir yani. Onlar bize böyle rahat bir koltuk gibi gelir. Her gün yapa geldiğiniz, düzenli yaptığınız şeyler size çok rahat gelir ve beyniniz onu artık düşünmeden yaptığı için o onun konfor alanı olmuştur. Ama siz orada kaldığınız sürece ilerlemeniz, harekete geçmeniz, bir şeyler yapmanız ya da yaptığınız şeylerden farklı sonuçlar elde etmeniz mümkün değil. Bunun için yapmamız gereken bir şey var. Harekete geçmek. O Kolpaçino da diyor ya işte göç etmeliydiler vesaire diyor orada ve dünya onlara fısıldadı. Harekete geç. Onun gibi kendine bir fısıldaman lazım. Harekete geç. Biraz dünden kurtulman lazım. Çünkü dün dediğimiz şey aslında tamamen bir algı. Dün yapmadığın şey, ne bileyim gitmediğin yolculuk, başlamadığın bir kitap, ilerlemediğin kariyer hedefi, ne bileyim konuşmadığın bir şey, dinlemediğin bir şey hepsi dünde kaldı ve onların hiçbiri fiziki olarak yoklar. Sadece algı olarak oradalar. Ama hayat şu andan ibaret. Bugünkü motivasyonunla bir şeyler yapmazsan, bugünü bir şeyler yaparak doldurmazsan boş geçerse üzerine basacağın bir basamağın olmayacak. Yarın da boş, ertesi gün boş olursa hep düz bir çizgide ilerleyeceksin. Ama bugüne bir şey koyarsan, yarına bir şey, ertesi güne bir şey koyarsan basamak basamak yükselmen, ilerlemen ve o ileride koyduğun hedefe ulaşman çok kolay olacak. Tabi burada önemli şeylerden bir tanesi de o hedef ne olmalı? Yani insan nasıl hedef koymalı? İnsan bazen o hayal ettiği şeylerden mutlu olabileceğini düşünüyor. Yani işte atıyorum diyelim ki bugün New York'ta yaşamayı hayal ettiniz, işte kalabalığın içine girmek falan. Ya belki de aslında sizi mutlu edecek şey o kalabalık değil, belki de bir dinginlik yani. Hani onu insan hep o bir hayal ya orada duruyor. Onun kendisini mutlu edeceğini zannediyor ama neyin sizi mutlu edeceğini bilmek için önce geçmişteki mutluluklarınıza bakmanız lazım. En çok sizi ne yapmak mutlu etti? Neyi başarmak, nasıl yapmak, kiminle konuşmak, nerede olmak. Onların hepsini bir düşünüp mutluluğu, sizi mutlu edecek şeyleri yazmanız lazım. Hedeflerinizi de sizi mutlu edecek şeyler ekseninde oluşturmanız lazım. Tabii ki güzel bir iş, belki iyi bir araba, iyi bir ev, ne bileyim böyle güzel bir çevre. Tabii ki herkes bunları ister. Bunlar hayatın belki de bazı mutluluklar için şeyler olabilir, temel şeyler olabilir ama bunun ötesindeki şeyler yani işte ne yapmalısın, hangi işi, hangi evi, hangi şehri,
nasıl bir hayat standardı, neyi okumalısın, neyi düşünmelisin gibi böyle hayatınızı etkileyen şeyleri kendi iç dünyanızda karar verirken, çünkü o kararlar sizi bir yere doğru yönlendirecek. O verdiğiniz kararlara göre hayatınızı şekillendireceksiniz. O verdiğiniz kararların doğruluğunu tespit etmek için, yani doğruluğu dediğim tabii ki yani hiçbir şey mutlak doğru, mutlak yanlış değil, ama o sizi mutluluğa götürecek yoldaki doğruluğunu tespit etmek için geçmişteki mutluluklara mutlaka göz atmanız lazım. Konfor alanından çıkmak, yani o işte hedefe doğru yürümek, o mutluluğu tanımlamak ve burada gerçekçi hedefler koymak ve bu hedefleri de parçalara bölmek. Çünkü insan beyni zor gelen şeyden sürekli kaçınma eğilimindedir. Daha kolay parça parça işler yapmayı sever. O yüzden işte takvime yazarız, küçük parçalara ayırırız, iş bölümü yaparız, iş tanımları oluştururuz, değil mi? Onun için siz de eğer kendinize hedefler koyduysanız, işte ne bileyim bu sene yani şu kadar kitap okuyacağım, bir hedef, çok büyük bir sayı. İşte haftada bir tane okuyacağım. 52 tane kitap insan beyni için çok fazla. Ama haftada bir tane kitap okuyacağım, daha küçük bir hedef. Çok büyük, çok derin kitaplarla başlamak örneğin zor bir hedef, ama daha basit, küçük ve sizin ilgi alanınızda yakın, hemen kolay anlayabileceğiniz kitaplarla başlayıp az sayfalıdan çok sayfalıya, az kolay konulardan, size göre kolay konulardan zor konulara doğru ilerlemek, beyninizi ve kendinizi okumaya adapte etmek için kolay bir şey. Yani bütün işler için böyle, burada verdiğimiz örnek okumaydı. Siz işinizde kendinizi geliştirmek olabilir. Ne bileyim düzenli spor yapmak olabilir. Hayaliniz güzel, iyi bir vücuda sahip olmaksa hemen gidip ilk günden böyle yüklü ağırlıkların altına girmek sizi ne yapacaktır? Pert edecektir. Bir süre sonra hem bünyeniz hem beyniniz onu yapmak istemeyecektir. Ama yavaş yavaş, hafif belki parkta yürüyüşle, ertesi bu ay böyle, öbür ay biraz koşmayla, öbür ay belki biraz o parktaki aletlerle spor yapmaya, sonra spor salonuna, hafif kardiyo antrenmanları, sonra biraz ağırlık çalışma falan gibi. Yani siz eğer bunu parçalara böler ve adım adım ilerlerseniz ve devam ederseniz mutlaka sonunda bir sonuca ulaşacaksınız ve o hedeflediğiniz yere parça parça ulaşmış olacaksınız. O an yaparken belki hiçbir gelişme görmeyeceksiniz kendi üzerinizde, hayatınızda. Ama her gün her gün yaptığınızda, dönüp baktığınızda ilk başladığınız yere göre çok yol aldığınızı göreceksiniz. Bu işte sağlıklı yaşam içinde, böyle okuma alışkanlığı içinde, iş, kariyeri içinde, yapmak istediğiniz her şey için aslında biraz böyle şu anı tadına çıkarmak, bugün yapılabilecekleri yapmak, dünden biraz dünde kalmış, geçmişte kalmış o bütün olayların o günde kaldığını fark edip onların hiçbirini bugüne taşımamak, bugünün gerçeği yapmamak, bugünün gerçeğini sadece bugün olduğunu ve bugün yaptığımız şeylerin yarın yapacağımız şeylere sadece bir basamak olduğunu, yarın bir adım, öbür gün bir adım yaparak kendimizi geliştirebileceğimizi fark edersek, o aslında ilerlemenin, yeniden başlamanın ve kendini yenilemenin büyük bir formülü olacak. Tabii bu yolculukta dedik ki yani en önemli şey, yeniden başlamanın en önemli dinamiği, bu geçmişten bugüne olan şeyleri değerlendirip geleceğe doğru plan yaparken bir değişime gitmek. Bu değişim neyle olacak? Bir, işleri yapış şeklimizle olacak. İki, çevremizde olacak. Üç, toksik şeylerden uzaklaşmakla olacak. 4, yeni alışkanlıklar kazanmakla olacak. Eğer sizin çevreniz size aşağıya çekiyorsa, çünkü insanlar biliyorsunuz bazıları sizi böyle yukarıya iterler, yani motive ederler, onların enerjisi size geçer ya da sözleriyle sizi motive ederler. Bazısı da böyle sürekli sizi aşağıya çekme modundadır, yani onun yanında böyle kendinizi kötü hissederseniz, bir şey söyleseniz olmaz, şu bu, bir sürü negatif şey söyler. Ha, bunu kötü niyetle de söylemez. Çünkü onun kişiliği öyle olduğu için öyle düşünmekte, size öyle davranmaktadır. Belki artık bu toksik şeylerden uzaklaşmanız gerekiyor, bu arkadaştan, çevreden. Tabii toksik şeyler sadece arkadaş ve çevre değil. Bütün alışkanlıklarımız toksik olabilir. İşte izlediğiniz dizi, oynadığınız oyun, telefonunuzdaki bir uygulama, ne bileyim gidip geldiğiniz yerler, belki iş yeriniz toksik olabilir. Yani bir sürü şey hayatınızda size negatif yönde etki gösteriyor olabilir. Bunları
ya değiştirmeye çalışıyoruz. Eğer değişmesi mümkün değilse onları hayatımızdan çıkarıp onların yerine daha pozitif şeyler katmaya çalışıyoruz. Bir de alışkanlıklar dedik. Alışkanlıklar da konfor alanı, aslında alışkanlıklar dediğimiz şeyler. Çünkü biz onlara alışıyoruz. Atıyorum bu şekilde işimizi yapmaya bu şekilde alışıyoruz. Bir süre sonra bu bizim için doğruymuş gibi geliyor. Hiç böyle dışarıdan üçüncü bir göz gibi böyle uzaklaşıp bakmadığımız için o böyle yanlış, bir sürü yaptığımız yanlış şey aslında bizim alışkanlığımız olduğu için doğru gibi zannediyoruz. Biraz durup düşünüp neyi nasıl yapıyoruz? Yani bu çalışma şekliniz olur, işiniz olur, düşünme şekliniz olur, insanlarla ilişkiniz olur, sevgilinizle, eşinizle olabilir, diğer insanlarla ilişkiler olabilir, günlük yaptığınız şeylerin tekrar bir gözden geçirmek olabilir, işte uyku düzeniniz olabilir, bir sürü şey. Aslında belki de şöyle bir girip bir nefes alıp kenardan baksanız, ya aslında ben bunu şöyle yapsam daha güzel olabilir dediğiniz bir sürü şey çıkacak. O işte o şöyle olabilir dediğiniz alışkanlıkları yavaş yavaş yenisiyle değiştirmeniz lazım. Bunların başında öncelikle uyku düzeni, uyku alışkanlığı çok önemli. Onun dışında örneğin su içmek, su içme alışkanlığı çok önemli. Kendinize zaman ayırmak. Çünkü modern insanın en büyük sıkıntısı şu. Yani özellikle işte kalktım, işe gittim, geldim, yoruldum, yattım, tekrar işe gittim. Hiç kendine vakit ayırmıyor. Şöyle bir parka oturayım, biraz kendimi dinleyeyim, bir huzur bulayım vesaire hissetmiyorsunuz ve onu denemediğiniz sürece de size yani çok gerekli bir şey değilmiş gibi geliyor. Yani ben de sizin gibi hani sürekli bu döngünün içinde dönüyordum. Geçen bana çok yakın burada bir park var. Ya şurada bir 5 dakika oturayım dedim. Ya o 5 dakika, yani o kadar üzüldüm ki, yani aslında oradan sürekli gelip geçiyorum. Neredeyse her gün gelip geçiyorum. İşe giderken, gelirken ya da işte arkadaşlarla buluşmaya gider gelirken falan. Ama orada hiç oturmadığımı, o kadar işte o işte içinde böyle bir havuz olur, ağaçlar olur, park olur falan, böyle bir sessizlik, bir huzur olur ya, böyle şehrin o gürültüsünden uzaklaşıp böyle kendinizi dinlediğiniz, iç sesinizi duyduğunuz, böyle plan yaptığınız, hayal kurduğunuz, böyle bir mutluluk yaşadığınız bir an olur böyle. Ya o dedim, ya ne kadar boş geçmiş. Yani bunu keşke her gün 5 dakika 5 dakika yapsaydım. Bugüne kadar bir sürü mutlu anım olacaktı. Ya da belki durup düşündüğüm için belki hatalı yaptığım şeylerin hatasını yapmayacaktım. Ya da yapmayarak tembellik yaptığım şeylere kendimi daha motive edip yapıp hayatımı belki biraz daha yukarıya çekebilecektim gibi. O yüzden farklı şeyler deneyin, farklı yollardan gidin gelin. İşte sürekli şehirdeyseniz biraz tenhada biraz vakit geçirin. Sürekli arkadaşlarla kalabalıksanız sakin geçirin. Sürekli tek başınıza vakit geçiriyorsanız biraz arkadaşlarınızın içine karışın gibi. İşte sürekli aynı kafeye gidiyorsanız, aynı yere gidiyorsanız, ya kalkın başka bir kafeye gidin. Aynı berbere değil farklı berbere gidin. Farklı kuaföre gidin. Ne bileyim, her gün aynı otobüste gidiyorsanız biraz gidin, yakınınızdan başka bir otobüs geçiyorsa onunla gidin gibi, hayatınızda böyle küçük değişiklikler yaparak o konfor alanınızın dışına çıkmak, rutinleri kırmak ve kendinize yeni alışkanlıklar kazanmak konusunda bilinçaltınızı böyle yavaş yavaş eğitiyor olun. Tabii insanın en çok korktuğu şeylerden bir tanesi de geçmişteki başarısızlıkları. Yani işte siz bir şey yapıyorsunuz, başaramıyorsunuz. Yani işte bu iyi bir üniversite kazanamamak olabilir, iyi bir işe girememek olabilir, işinizdeki bir şeyi yapamamak olur, bir ilişkiyi yönetememek olur, işte yurt dışına gidecektiniz, gidemediniz, iş kuracaktınız, kuramadınız ya da kurdunuz, olmadı, battı vesaire. Bu başarısızlıkların hepsi aslında çok güzel şeyler. Bize çok büyük deneyimler katıyor. Bir, kendimizi tanımamızı sağlıyor. Çünkü o başarısızlık bir anda oluşmuyor. Bazı sebeplerle oluşuyor. Orada böyle kendimizin güçlü, zayıf yönlerini fark ediyoruz. Ondan sonra bazı insanlarla ilgili gerçeklerin, hayatla ilgili, ticaretle ilgili gerçekleri fark ediyoruz. Bir sürü şeyi deneyimleme ve öğrenme şansımız oluyor bu başarısızlıklardan. Ama bu başarısızlıkları kendimize kabullenip, ya ben başarısızım, başarısız olacağım diye böyle iş dünyanıza negatif bir enerji yüklerseniz, aslında belki de yapabileceğiniz bir sürü başarıyı da kendi kendinize engellemiş oluyorsunuz. Bu başarısızlıkların hepsinden birer ders alacağız. Fark ettiğimiz güçlü yönlerimizi daha çok geliştireceğiz. Zayıf yönlerimizi, onlarla yani onlarla ilgili de bir şey yapabilirsiniz ama asıl odaklanmanız gereken şey unfair advantages dedik. O güçlü yönlerinizi geliştirin. Yani onu bilmiyorum nasıl ifade edilebilir. Yani sizin bu güçlü yönünüz kişisel özelliğiniz olabilir, bir algı yeteneğiniz olabilir, atıyorum bir şeyi çözme beceriniz olabilir, el yeteneğiniz olabilir.
yönetme beceriniz olabilir, insan ilişkileri ilgili beceriniz olabilir. O neyse güçlü olan ona odaklanıp yeni yapacağınız şeyleri onun üzerinden kurgulamak daha güzel olur. Zayıf yönlerinizle ilgili eğer burada bir ihtiyaç varsa bunu da dışarıdan bir başkasının destek sağlamasıyla, yani bu bir çalışan olabilir, ortak olabilir, işte bir şey yapıyorsanız bir arkadaşınızdan sizde zayıf olan ama o da güçlüyse o yetenek, ondan destek almak olabilir vesaire. Yani o çok zayıf olan, çünkü bizde şu var, hani eğitim sistemi bize onu öğretiyor ya, işte yani işte çocuğun matematiği zayıf, hadi bakalım çocuğa matematik öğretelim. Hayır arkadaş, yani çocuğa matematik öğretmeyelim. Onun işte sanat, resmi iyiyse resmini geliştirelim. Edebiyatı iyiyse edebiyatta, tarihte, ne bileyim başka bir alanda, kendi o güçlü olduğu alanda geliştirsin, ama işte illa herkes matematik öğrensin, fen öğrensin, falan Türkçe öğrensin. Böyle bizde bir saçma bir sistem var. O da tabii bizim bütün hayatımızı şekillendiriyor. O yüzden biz güçlü olduğumuz şeylere odaklanıp onları böyle daha güçlendirmek yerine güçsüz olduğumuz şeyleri işte iyi bir seviyeye getirmek için çok fazla zaman harcıyoruz. Aslında o harcadığımız zaman da belki güçlü olduğumuz şeyleri çok daha yukarıya taşıyıp kendimize yeni bir hayat standardı oluşturabilecekken ondan uzaklaşmış oluyoruz. Peki Hakan, bunları niye anlattın? Yani işte kendini yenilemekten bahsettin falan filan da, ya sen ne yapıyorsun diyebilirsiniz. Öncelikle siz yani çoğunuzdan daha başarısız bir girişimciyim. Yani 3 tane iş batırmış, işte YouTube videoları çekmeye başlamış, uzun süredir çekmeyerek bir başarısızlık göstermiş. Podcastlere başlamış, uzun süredir kayıt yapmayarak başarısız göstermiş. Başarısız bir evlilik yapmış. Ne bileyim, böyle çok işte kendi çevresini, network'ünü çok iyi kuramamış. Hayatta böyle belki ailesiyle vesaire çok iyi ilişki kuramamış. Başarısız bir insanım aslında. Ama bugün dönüp baktığımda tabii bu söylediklerim hepsini de kendi hayatımı yeniden planlamayı düşünürken üzerine gezdiklerim ve bu sayede not aldıklarımı size anlatmaya çalışıyorum. Ben de bu not aldıklarımdan hareketle hayatımda bazı değişiklikler yapmak istiyorum. Öncelikle bu bir başlangıçtı. Mümkünse her gün 90 gün boyunca bir YouTube videosu kaydetmek istiyorum. Podcastlere başlamıştım. Ona devam etmek istiyorum. Bu konularla ilgili LinkedIn'de yazılar yazıyordum. Onları yazmaya devam etmek istiyorum. Haftada bir e-mail bülteni yapıyordum. Ona devam etmek istiyorum. Aynı zamanda marka ve patent vekili sınavı ile ilgili bir eğitim hazırlıyorum. Onu kısa sürede tamamlamak istiyorum. Ardından bir de girişimcilikle ilgili eğitim yapmak istiyorum. Onun ardından da yeni başlayanlara ya da başlamak isteyen girişimci adayları için onlara yol göstermesi adına girişimcilik ekseninde bir kitap yazmak istiyorum. Daha sağlıklı yaşam standardı oluşturmak istiyorum. İşte beslenmek için yediğim, daha çok su tükettiğim, daha fit kalmaya çalıştığım, daha çok hareket ettiğim bir hayat standardı oluşturmak istiyorum. Böyle etrafımdaki negatif insanlardan uzaklaşıp pozitif insanları hayatıma katıp daha mutlu olmak istiyorum. Mümkünse bunları yaptıktan sonra da mutlaka yılda bir defa da olsa, bir defa yurt içinde bir defa yurt dışında böyle geziler yapmak, ufkumu genişletmek, bu gezilerimi de belgeselleştirmek, yani işte kaydederek sizinle paylaşmak istiyorum. Bunlar benim yapmak istediklerim. Sağlıklı yaşam için önce ne dedik? Mesela su içmeye başlamak. Bir şeyi başarmak istiyorsanız onu sürekli gözünüzün önüne koymaksanız lazım. Su içmek istiyorsanız sürekli önünüzde su koyarsanız bir şekilde onu yavaş yavaş, işte bir yudum, iki yudum, bir bardak derken düzenli olarak su tüketme alışkanlığı kazanıyorsunuz. Aynı şekilde yapmak istediğiniz şeyleri de sürekli gözünüzün önüne gelecek şekilde, atıyorum onunla ilgili bir planı işte duvarınıza asmak olabilir, telefonunuzda takvime kaydetmek olabilir, ajandanıza notlar almak olabilir, onunla ilgili şeyleri sürekli masanızda tutmak olabilir vesaire. Neyse yapmak istediğiniz şey, onu böyle mümkün olduğunca gözünüzün önüne getirmek, başarısızlıklarını unutup ya ben bunu başarabilirim demek çok önemli. Onun dışında tabii bu işleri başarmak için aslında başkalarının deneyimlerinden, tecrübelerinden faydalanmak çok önemli. İşte buna mentor diyoruz. Mentor dediğimiz şey, bir konuda bizden daha bilgili, daha deneyimli bir kişinin bize kılavuzluk etmesi. Yani illa fizik olmasına da gerek yok. Online birilerinden mentorluk da alabilirsiniz. Ücretli de olmasına gerek yok. Belki sizin yapmak istediğiniz alanda başarılı kişinin sosyal medya hesaplarını, işte Instagram hesabını takip ederek onun geçtiği yolları görüp siz de oralardan ders çıkarabilirsiniz. Ya da işte ona ulaşıp
tavsiyeler vermesini ücretsiz deneyebilirsiniz. Ben de bunun için hem bu YouTube için hem içerik üretme, eğitim hazırlama hem de böyle hayatımı düzenleme konusunda böyle birkaç kişi belirledim. Onlardan mentorluk alacağım. Bazıları arkadaşlar ya da arkadaşlık kuruyoruz. O eksende ilerleyecek. Yani onların bana fayda sağladığı, benim onlara fayda sağladığım. Bazıları da bu işi profesyonel yaptıkları için ücreti mukabilinde işte aylık, haftalık görüşmelerle onlarla ne diyelim bir mentorluk ekseninde kılavuzluklarını satın almak istediğim, yani kılavuzluklarını, danışmanlıklarını, koçluklarını satın almak istediğim bir yapıda olacak. Benim yapmak istediklerim bunlar. Siz de eğer hayatınızda bazı şeyleri yapmak istiyorsanız öncelikle geçmişi şöyle bir bakmanız lazım. Ne yaptım? İşte orada hangi anlarda mutlu oldum? Hangi anlar güçlü yanlarımdı? Nerelerde mutsuz oldum? Neler benim zayıf yanlarımdı? Şu an neredeyim? Olmak istediğim yer ne? Olmak istediğim yeri daha böyle makul, ulaşılabilir, ölçülebilir bir hedefe getirip onu parçalara bölüp şu anın dinamiğinden faydalanıp her gün biraz yaparsan ilerleyeceğini görüp bu ilerleme prosesini de kolaydan zora doğru yavaş yavaş arttırarak yapmak. Onun dışında özellikle uyku çok önemli. Uyku düzenini kurmak, sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmak. Yani sadece uykunuzu düzene koyup biraz da sağlıklı beslenmeye çalışırsanız günde belki 2-3 saat kazanıyor olacaksınız ve o 2-3 saat, yani 2-3 saati boş verin, 1 saat bile kazansanız ekstra günde hayatınızı değiştirebilecek bir şey yani. Çünkü her gün 1 saat örneğin yabancı dil çalışsanız bir sene sonunda o dilde bayağı bir yere gelebilirsiniz. Ya da işte bir şeyi öğrenseniz, ben yazılım yapacağım, ne bileyim YouTube videosu yapacağım, kitap yazacağım, falanca şeyi öğreneceğim, şu meslekte şu sınavı kazanıp şu yeterliği alacağım falan gibi. Her gün 1 saatinizi ayırsanız o 1 yılın sonunda o alanda gerçekten çok ilerlemiş olacaksınız. O yüzden o günde 1 saatleri küçümsemeyin. Televizyon karşısında geçirdiğiniz zaman varsa, işte telefonda bir sürü zaman geçiriyoruz. Çünkü bir sürü arkadaşla konuşuyoruz. Ya, hadi, ya şunu yapsan ya da şunu okusan, şunu yazsan, şu konuda bir şey yapsan. Ya zamanım yok. Getir bakalım telefonu. Ya bakıyorsunuz telefona, işte geçirilen zaman grafikler oluyor ya telefonların şeylerine göre. Atıyorum günde Instagram'da 1 saat geçirmiş. İşte sosyal medyada totalde 2 küsür saat geçirmiş. Başka akşam dizim var diyor. Bir dizi şu anda Türkiye'de 3 saat sürüyor. Yani işte 45 dakikalık dizi reklamlarla 3 saat oluyor. Yani o 3 saat oturup o diziyi izleyecek zamanın varsa diğer yapacak her şeye zamanın vardır. Hepimiz mazeret üretiyoruz. Ben de öyleyim. Ya işte zaman yok, şuydu buydu, işte koşuşturmaca falan filan. Ama insan gerçekten isterse birçok şeyi böyle düzene koyup o kötü alışkanlıklardan, toksik şeylerden uzaklaşıp yerine yeni alışkanlıklar edinip bir sürü boş zamanlar oluşturabilir. O boş zamanlarda da yapmak istediği şeyler için gerçekten her gün bir adım atarak bir haftada, bir ayda, bir yılda, belki 10 yılda bir yere varabilir. Çünkü devam etmek çok önemli. Örneğin bugün YouTube videosuna başlıyoruz. Yani yeniden başlıyorum. Yani işte herkes zannediyor ki yani işte atıyorum birkaç YouTube videosu atıyorsun ve işte YouTube'dan bir şey oluşuyor yani. Yani amacımız zaten buradan reklam geliri elde etmek değil ama hem hayatımızı doküment etmek hem de yaptığımız işlerle, danışmanlıklarla, mentorluk vesaire hizmetleriyle ilgili insanların farkına varıp oradan bir şekilde bize ulaşmasını sağlamak ki amacımız aslında kişisel marka oluşturmak. Ama bu tabii ki gösterge olarak da işte abone sayısı, izlenme sayısı gibi bazı metriklerle ölçülüyor. Ortalamada örneğin YouTube'da 10.000 aboneye ulaşmak için 152 tane video yapmanız lazım. Yani 152 tane video yapacaksınız. Kimse izlemeyecek. Yani bir dönüş olmayacak. Ancak ondan sonra bir şey olacak. Ha, bir videoyla da olabilir ama bu ortalaması için konuşuyorum. Aynı şey spora başladınız. Yani atıyorum işte bugün 30 kilo fazlanız var. Ya siz bu 30 kiloyu belki geçtiğimiz 10 senede aldınız. Yani bugün spora başladınız diye bir ayda bir şey değişmeyecek. Ama bir ay yaparsanız belki bu 30 kilonun 15'ini vereceksiniz. Bir yıl yaparsanız pardon. Öbür sene de devam ederseniz bir 15 kilo daha vereceksiniz. Yani 2 sene devam ederseniz 10 yılda aldığınız kiloyu verip sağlıklı bir yaşama kavuşabileceksiniz. Hayatta aslında biraz kilo vermek gibi girişimcilikte, işlerde çok kolay. İşte kilo vermek değil mi? Çok kolay fit yaşamak işte. Sağlıksız besinlerden uzaklaş, sağlıklı besinleri tüket, düzenli beslen, vücudun ihtiyacı kadar ye. Ya baba mümkünse de biraz hareket et değil mi? Ne kadar basit yani. 1, 2, 3.
Hani herkesin yapabileceği bir şey gibi ama kimse yapamıyor. Yani hepimiz yapamıyoruz. Hepimiz şişmanız yani. Hani ya itiraf ederim ya, ben de öyleyim. Bu sözde çok kolay ama bu yeniden başlangıçla artık yapacağız. Yani ben yapacağım, siz de yapın. Birbirimizi gaza getirelim, motive edelim. Daha sağlıklı yaşayalım, düzenli beslenelim, düzenli uyuyalım. Hayatımızı sağlıklı hale getirelim. Dediğim gibi bu çok basit. Sağlıklı beslen, düzenli beslen, hareket et. 3 madde. Hayat da aynı şekilde, bu şekilde. Yani işte başarılı olmak istiyorsan, değil mi? O işin gereklerini öğren. Mesleğin gerekli ilave eğitimleri al ve o işi sürekli yap. Ama herkes başarılı olmuyor. Niye? Çünkü bir süre sonra rutine binip böyle kendimizi geliştirmeyi ihmal ediyoruz. İşte girişimcilik de öyle. Nedir? İşte bir fikir bul, o fikri hayata geçir ve sürekli değiştirerek ilerle. İşte fikri buluyoruz, bir iş kuruyorsun. Ama bir süre sonra onu işte bir konfor alanı oluşturuyorsun. Hep aynı şekilde yapıp hiç geliştirmeden, kendine bir şey katmadan böyle bir kendi yağında dönen bir şeye dönüşüyor. Ne sana keyif veriyor çünkü baştaki hedefin o değildi, daha büyük hedeflerin vardı. Ne sana keyif veriyor, ne yeterli bir kazanç oluşturabiliyorsun. Kazanç oluşturamadığın için hayatını şekillendiremiyorsun. Böyle hep bir yerde kalıyorsun, onun ötesine geçemiyorsun. O işte yeniden başlamanın güzel tarafı bu. Yeniden başlarken amacımız şu: e, aynı yoldan geçip aynı şekilde yapmak değil. Bugüne kadar yaptığımız hataları görüp yeni yapmak istediğimiz şeylerde yeni bir yol planı hazırlamak. Eskiden yaptığımız bazı başarısızlıkları yapmamak. Bizi mutlu eden, motive eden, başarılı olduğumuz şeyleri yaparak kendimizi kümülatif olarak çoğaltıp ilerletmek ve sonunda hedefimize doğru yaklaşırken, ya illa hedefe ulaşmanıza da gerek yok. Yani geçebilirsiniz de ama o böyle bir şey yapıyor olmak, başarıyor olmak ve ilerliyor olmanın insana verdiği keyif, mutluluk, o haz çok değerli bir duygu. Mutlaka size de çok keyif verecektir. O yüzden ben bugün kendi hayatımda bazı değişiklikler yaparken, bazı şeyler için yeniden başlarken, işte dedim YouTube için yeniden başlıyorum, podcast için yeniden, e-mail bültenleri için yeniden başlıyorum. Çevre oluşturmak ve çevremi düzenlemek için yeniden başlıyorum. O toksik şeylerden kurtulmak için yeni bir plan yapıyorum. Hepsini kağıda yazıyorum. Bir kısmını yazdım, bir kısmını da yazacağım. Mutlaka siz de notlar alın. Kendi hayatınızla ilgili. Onun dışında böyle bazen sakin, bazen kalabalığın içinde, bazen kendimi dinlediğim, bazen kalabalığın enerjisini hissettiğim, böyle ikisi bir arada bir yaşam standardı tarzı oluşturup ilerlemek istiyorum. Benim hayalim, yeniden başlama hikayem buydu. Umarım sizin de bir yeniden başlama hikayeniz vardır. Peki siz neye yeniden başlamak istiyorsunuz? Yeniden başladığınızda neler yaptınız ya da bugün başlasanız neler yapmak istersiniz? Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Biliyorum çok konuştum çünkü konuyu ben de henüz kafamda tam oturtamadığım için ya işte yeniden başlamak istiyorum ama bu söylediğim her şey işte notlar aldığım, başkasından dinlediğim, duyduğum, okuduğum şeyler. Bunları böyle ben de kafamda olgunlaştırdıkça yine sizlerle daha kısa, daha böyle konu özetinde şeyler paylaşıyor olurum. Siz de bildiklerinizden bizim istifade etmemiz için yorumlar yazarsanız ya da merak ettiğiniz ya da neye yeniden başlamak isterdiniz gibi çok sevinirim. Şimdilik kendinize dikkat edin. Hoşça kalın, mutlu kalın. Ama her şeyden önce başlamanın heyecanını kaçırmayın. Görüşürüz.